Müslüman ülkelerde olduğu gibi burada da dostlar cuma ve cumartesi hafta sonuna denk geliyor. Burada pazar sendromu var dostlar. Dediğim gibi 1192 tane ada var. Sörf tahtanızı buradan kiralayabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar var. Kımıldanmaya başlıyorlar, kaçmaya başlıyorlar, görüyorsunuz bak. Ülkeyle ilgili birkaç bilgi daha vereyim size. Cami girişi gibi yapmışlar birazcık. Kaldırımda iki insan yan yana geçemiyor. Yollar inanılmaz dar zaten. Bak her yer motor dolu. Bak motor park yerine bak. Kivinin kilosu 108 lira dostlar. Abi çok ilginç bir şey öğrendim şimdi şuradaki arkadaşlardan. Dostlar bakın şurada kırmızı bir tane su gördüm, tamam mı? Bakın PlayStation 5 gördüm dostlar. İçeriye girip fiyatını soracağım PlayStation 5'in. Ve dünyanın en popüler balayı destinasyonlarından birisi olan Maldivler'den, Maldivlerin başkenti Male'den hepinize selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Evet dostlar, bu hafta Maldivler'deyiz. Dünyanın bir ucuna geldik yine. Hint Okyanusu'nun ortasında bir ada topluluğunun içindeyiz. Şu anda da Maldivlerin başkenti olan Male Adası'ndayız. Daha doğrusu Male Adası'nın yanındaki Hulhule Adası'ndayız. Yaklaşık 6 saat önce falan geldik. Yaklaşık 5,5 saatini uykuyla geçirdim bu sürenin. Yeni kalktım, üzerimi giyin. Dostlar Maldivler hepinizin bildiği gibi adalar topluluğu. Her yer ada dolu. 1192 ada var toplamda dostlar. 1192, yanlış duymadınız. Ben de şu anda havalimanının, uluslararası havalimanının bulunduğu adadayım. Hulhule Adası'ndayım. Hemen yanımızda, zaten adalar bu arada baya küçük, yani o kadar küçük ki yarım saatte yürüyorsunuz bütün adayı. Hulhule Adası'nın yanında Male Adası var. Yani başkent var. Male Adası aynı zamanda kralın adası diye geçiyor. Bu arada bayağı rüzgar var ya. Hava maalesef bugün güzel değil. Otelimin manzarasını göstereyim size. Odam aslında gördüğünüz gibi denize bakıyor ama maalesef bugün hava güzel olmadığı için, çok rüzgarlı olduğu için çok güzel bir manzaramız da yok. Bugün böyle idare ediyoruz. Evet, şimdi havalimanına kadar bu shuttle'la gideceğim. Oradan da Male Adası'na ya otobüsle ya yürüyerek gitmeye çalışacağım dostlar. Hadi bakalım. Evet dostlar, shuttle'dan indim şimdi, havalimanının oraya geldim. Şu anda görüyorsunuz bir sürü insan kaynıyor burası, havalimanının önü. Buradan dostlar yakındaki adalara tekneler kalkıyor. Ben size otobüse bineceğim ya da yürüyeceğim demiştim. Yürümek kesinlikle yasakmış, onu öğrenmiş oldum. Otobüse binecektim aslında ama orada birkaç arkadaş vardı, bana yardımcı oldular. Dediler ki aynı paraya bota binip gidebiliyorsun. Şuradan bot için bilet alıyorsunuz 10 rupiye. Bunların Maldiv rupisi diye bir para birimi kullanıyorlar dostlar. 10 rupiye buradan bilet aldım. Bu arada yanımda rupi yoktu, nakit yoktu. O yüzden shuttle'daki arkadaş 10 rupi verdi bana. Kaç TL olduğunu şu an bilmiyorum, bakacağım birazdan. Güzel bir etkileşimdi, bayağı hoşuma gitti. Evet, denizin rengi şu anda bu şekilde dostlar. Bayağı da rüzgarlı ha. Bakalım bu havada nasıl shuttle olacak da bota bineceğiz. Karşıya gidiyoruz dostlar. Male Adası'na gidiyoruz. Hulhule Adası'ndan. Bakın şu ileride bir tane köprü var aslına bakarsanız. Uzun bir köprü var. Oradan Male Adası'na gidilebiliyor ama biz şimdi botla geçeceğiz karşıya. Evet dostlar, Male Adası'na adımımı attım. Şimdi karşıya geçtik. Yaklaşık 5 dakika sürdü arkadaşın dediği gibi, bana bilet arkadaşın dediği gibi. Ferimiz buraya park etti gördüğünüz gibi. Şimdi ana adaya gelir gelmez ilk karşımıza çıkan şu pisliği görüyorsunuz. Şimdi ben ilk geldiğimde Maldivlere gidiyorum dediğimde böyle cennet gibi sular, harika bir manzara falan filan bekliyordum. Ancak ve ancak o gördüğünüz Maldivler, Instagram'da vesaire gördüğünüz Maldivler sadece otellerde, resortlarda oluyor dostlar. Ana adada, insanların, yerel halkın yaşadığı bölümde maalesef bu pislikleri görmeye çok alışacağız. Her yer çöp dostlar, her yer. İnsanlar yerlere tükürüyor, çöpünü direkt yere atıyorlar. Geçen yıl birini uyarmıştım hatta yere çöp attığı için. Öyle hiç umursamamıştı, yürüyüp gitmişti yani. Evet, ada dostlar, şu anda bulunduğumuz Male Adası dediğim gibi Kral Adası. Neden Kral Adası olarak adlandırılmış? Çok eskiden burası Maldivler Cumhuriyeti olmadan önce dostlar burası sultanlıkmış. Burası sultanlık, İngilizlerin koruması altında. Bakın yine İngilizler çıkıyor işin içinden. Buraları biliyorsunuz, Hindistan vesaire hep İngiliz sömürüsü. Burası aynı şekilde İngiltere sömürüsü, İngiltere koruması altında bir sultanlıkmış. Bu ada da sultanın adası dostlar. Ada küçücük olduğu için hemen her yeri öğrendim kısa vakitte. Şuranın dondurmaları çok iyi olduğu için şimdi oradan bir dondurma alacağım önce. Kulfi diye bir tane dondurma aldım. Adını daha önce hiç duymadığım için bunu tercih ettim. Böyle Hindistan'a özgü bir flavor'mış. Hindistan'a özgü bir tatmış. Evet dostlar, size başka ilginç bir şey göstereceğim. Adada çok fazla benzinlik yok. Genelde insanlar motor kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi benzinliğin önü dostlar, şu ileriden motor sırası başlıyor bu şekilde. Böyle devam ediyor. İnsanlar benzin almak için sıra oluyorlar. Benzinlik olmadığı için 2-3 tane benzinliğin önünde de sıra bitmiyor. Bu arada görüyorsunuz zaten herkes motor kullanıyor dostlar. Evet dostlar, dondurmamı bitirdim. Gezmeye devam edebilirim. Arkamda bir tane cami görüyorsunuz. Adadaki Male'de
Bali'deki, Maldivler'deki hatta en büyük yapılardan, en büyük binalardan bir tanesi. King Salman Camisi dostlar, bu gördüğünüz cami. 6000 kişi kapasiteli dostlar. 6000 kişi aynı anda ziyaret edebiliyor. 6000 kişi aynı anda ziyaret ediyor mudur bilmiyorum ama edebiliyor isterse. Adadaki en modern, en temiz duran binalardan bir tanesi aynı zamanda bu gördüğünüz yer. Evet, burası güzel havalarda çok güzel oluyor. Burada denize girmek için hatta gördüğünüz gibi mayomla gelmiştim. Terliğim falan da çantamda aslında ama şu anda çok iç açıcı durmuyor açıkçası. Belki adanın diğer tarafında aynısından bir tane daha var. Oraya giderim. İnsan yapımı bir sahil yapmışlar dostlar, buraya gördüğünüz gibi. Yerel halk girebilsin diye. Maldivler dostlar, bilmeyenlerinize söyleyeyim, Müslüman bir ülke. Yani adada, mesela bu adada, bulunduğumuz adada dostlar, alkol, domuz yasak. Kesinlikle bulamazsınız. Hani parasını vereyim, ben turistim, ben Müslüman değilim vesaire vesaire desen bile hiçbir şekilde bu adada, bulunduğumuz adada, yan taraftaki Hulhule adasında vesaire ne yapamazsınız? Yerel halkın yaşadığı adalarda dostlar alkol, domuz bulamazsınız. Yok, satılmıyor. Kesinlikle içeriye sokulması büyük yasak. Aynı zamanda İslam kanunlarıyla yönetildikleri için hafta sonları cumartesi pazar değil bu adamların. Hafta sonları cuma ve cumartesi. Müslüman ülkelerde olduğu gibi burada da dostlar cuma ve cumartesi hafta sonuna denk geliyor. Pazar günü ilk iş günü. Burada pazartesi sendromu yok. Burada pazar sendromu var dostlar. Maldivlerin nüfusu yaklaşık 400 bin kişi. Yani yaklaşık yarım milyon kişi falan yaşıyor ama herkes bu adada mı yaşıyor? Tabii ki hayır dostlar. Zaten sığmazlar. Herkes bu adada yaşamıyor. Dediğim gibi 1192 tane ada var. 1192 ada var. Bu adalardan dostlar 200 tanesi kullanım dışı. 154 tane adada turist resortları var. Yani oteller var dostlar. 154 ada, yerli nüfus, sadece çalışanlar var orada. Onun dışında sadece turistlere ayrılmış yani 154 ada. Yerli halk 189 tane adada yaşıyor dostlar. 189 adada yerli halk yaşıyor. Geri kalan bütün adalarda dostlar sanayiye ve tarıma ayrılmış. Yani geri kalan adalarda tarım yapıyorlar, bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorlar vesaire vesaire. Sahilde yürümeye devam ediyorum şu anda. Hi guys, how are you? Sahilde yürümeye devam ediyorum şu anda. Surf noktasına geldik Maldivler. Maldivler son yıllarda dostlar surf konusunda da bayağı kendini geliştirdi. İnsanlar buraya surf yapmaya geliyorlar artık, surfçüler. Burası da Male'de en güzel surf noktalarından bir tanesi. Görüyorsunuz dalgaların boyutunu. Dalgalar gayet güzel, büyük. Aranızda dalga surfü yapanlar var mı bilmiyorum. Ben yaptım, burada da yaptım daha önce ama dalgalar bu kadar büyük değildi. Surf tahtanızı buradan kiralayabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar var. 50 dolardı 2 yıl önce. How are you? Evet, buradan da surfçileri izliyor insanlar. Video vesaire çekiyor. Ve dostlar, bu popüler surf noktası da zaten bahsettiğim köprünün hemen yanında. Gördüğünüz köprü. Bu yürüyerek geçmek istediğim köprüydü ama izin vermiyorlarmış maalesef. Gerçi adam koşuya çıkmış, geçiyor işte. Orada bir kişi daha var. Kandırıldım ya da arkadaşlar bilmiyordu diyelim. Size binlerce yengeç göstereceğim abi, küçük küçük. Yengeçlerin oraya geldik. Yengeçleri görüyor musun? Her yer yengeç dolu. Şunların üzeri dostlar her yer yengeç dolu. Kımıldanmaya başlıyorlar, kaçmaya başlıyorlar, görüyorsunuz bak. Sahilde şu hemen yanımız bir tane bahçeleri var, botanik bahçeleri var bunların. Güzel yapmışlar. Zaten adada çok fazla yer olmadığı için çok fazla bahçeleri de yok. Bu arada herkes gayet köprüyü yürüyerek geçiyor. Beni de çok güzel kandırmışlar. Evet, bahçenin girişine geldik dostlar. Böyle sessiz sakin, insanların sevgililerini alıp geldiği bir tane botanik bahçesi. Sevgililerim derken Müslüman bir ülke olduğu için öyle el ele tutuşup öpüşerek geziyorlar falan gibi düşünmeyin. Sosyal mesafelerini koruyaraktan sohbet ettikleri bir yere geldik. Koşmanız için yollar yapılmış gördüğünüz gibi. Böyle bu büyük bir alan, şu ilerideki binalara kadar devam ediyor. Evet, adadaki kaos ortamından kaçıp birazcık rahatlamak, huzur bulmak için insanların kaçtıkları bir nokta yaratılmış burada ve şu balıkları göstereceğim şimdi size. Balıkları ürkütmeden abi şunlara bak. İşte kaçmıyorlar ha, tiplere bak. Bu arada söylemeden edemeyeceğim, ortam şahane kokuyor. Yani koku nereden geliyor tam olarak bilmiyorum. Hangi bitkiden geldiğini. Şurada bu arada kokonat bitkisi var, görüyorsunuz. Üzerinde de kokonatlar çıkmış. Her şey dışarıdan geldiği için her şey çok pahalı. Çok çok pahalı. Süpermarkete de uğrayacağım şimdi, göstereceğim. Birkaç tane ucuz şey var burada üretebildikleri. Birincisi kokonatlar ucuz. İkincisi de bunlara ait böyle küçük minyatür muzlar var dostlar, onlar ucuz. Bu iki şey dışında ben ucuz bir şey görmedim. Görmemeyi geç, yani pahalısını da göremiyorsun çünkü yok. Evet derken şöyle parkın ortasında çok güzel oturma yerleri yapmışlar. Buradan kalkmadan önce ülkeyle ilgili birkaç bilgi daha vereyim size. Ülkenin gelirinin, yıllık gelirinin %30'u turizmden geliyor. 2004 yılında yaşanan tsunami felaketiyle birlikte büyük bir sıkıntı yaşıyor bu adamlar. Zaten fakir ülke. Zaten her şeyi dışarıdan alıyor. Yani bir şey yetiştirecek, bir şey yapacak bir şey yok. Turizm yani adamların olayı. Bir de balıkçılık. İkinci en büyük sektörde balıkçılık dostlar.
dostlar. Allah'tan balık bedava, denizden alıp yiyorlar. Bir sürü de çeşit balık var. Korona ile birlikte çok büyük zorluklar başladı Maldivler'de. İnsanlar yani fakir. İnsanlar zaten fakirdi, iyice fakirleştiler ya. Herhangi bir pasaportunuzun olması Maldivlere gelmek için yeterli. 6 ay geçerlilik süresi olması yeterli. Kapıda vizeyi alıyorsunuz, giriyorsunuz. 30 gün geçerli. 30 gün boyunca buralarda takılabiliyorsunuz. Evet, Maldiv adasını Hulhuli adasına bağlayan köprünün önüne de geldim dostlar. Şu şekilde cami girişi gibi yapmışlar birazcık. 2 tane minare var gördüğünüz gibi kocaman. Şimdi adanın diğer tarafına yürüme bak. Türkiye'de yüzme okulları kapalı havuzlarda yapılıyor genelde biliyorsunuz. Burada kapalı havuz yapmaya gerek ve yer olmadığı için yüzme havuzunu buraya yapmışlar. Çocuklar orada kulaç atmayı öğretiyorlar şu anda suyun dışında. Buraya da bu şekilde kulvarlar yapmışlar. Çocuklar bizdeki gibi yüzmeyi öğreniyorlar dostlar. Şehrin içerilerine doğru giriyorum dostlar. Kaldırımdayım şu anda. Normal bir cadde kaldırımındayım. Bakın. Cadde kaldırımındaki kaldırımın küçüklüğüne bakın. Ne kadar küçük. Kaldırımda 2 insan yan yana geçemiyor. Yollar inanılmaz dar zaten. Yoldan yürümeye kalksanız ya motor çarpar ya araba çarpar. Gerçekten buralardan yürümek zor. Her yer motor dolu olunca muhtemelen en çok iş yapan yerlerde motor tamircileridir herhalde. Burada bir tane motor tamircisi var görüyorsunuz. Motoru tamamen çırılçıplak bırakmış gördüğünüz gibi. Bak her yer motor dolu. Bak motor park yerine bak. Her yer motor dolu. Şöyle bir süpermarkete girdim. Şimdi size meyve sebze kısmını göstereceğim süpermarket. Bu arada para birimleri rupiya birebirmiş. Baktım ben. Yani adam bana 10 lira vermiş 10 rupiya dediğimiz. Birebirmiş dostlar. Bakın burada passion fruit var. Kilosu 85 lira. Kivinin kilosu 108 lira dostlar. Mangonun kilosu 128 lira görüyorsunuz. Bayağı pahalı yani anlayacağınız. Şu kadarcık çilek 43 lira. How much is banana? 1 kg 42, okay. Evet, burada işte şu muzlardan bahsediyordum küçük. These are Maldives banana, right? Small banana, okay. Why too many flies around them? Are they bad now? Okay, then I will not try that. I will not push my luck. Okay. Muzlar sineklenmiş, o yüzden bozulmuş dostlar. O yüzden muz almayacağım ama muzun da kilosu 42 liraymış. Let's come in here. Because of this. Wow. Okay, thank you very much. Abi çok ilginç bir şey öğrendim şimdi şuradaki arkadaşlardan. Dostlar bakın şurada kırmızı bir tane su gördüm, tamam mı? Bakın bu şekilde devam ediyor. Kırmızı su şeklinde. Bütün sokağa kırmızı su koymuş. Boya atmışlar. Suyun içine boya atmışlar. Kedi girmemesi için yapılmış bu dostlar. Kedi bunu gördüğü zaman rahatsız oluyormuş. O yüzden buradan içeriye girmiyormuş. Belki ben daha önce hiç görmediğim için şu anda bayağı şaşırdım. Belki Türkiye'de kullanılıyor. Belki siz biliyorsunuzdur ama ben hayatımda ilk defa gördüm, şu anda gerçekten şok oldum abi. Adamlarda ara sokaklarda bu şekilde bakkal görmek mümkün. Bir sürü bakkalları var bu şekilde bizde olduğu gibi. Bildiğin aslına bakarsanız bizdeki bakkalların aynısı. Hatta her yer bakkal dolu. Kaldırım ana sokakta bile o kadar küçük ki dostlar. 2 kişi yan yana. Yani burası ana sokak abi. Yaşadığınız şehri düşünün. Bu adamlar nasıl birbirine çarpmıyor ya? Yani hani ben motora binmeyi bilmiyorum tamam ama büyük bir kaos var bak. Bu adam bu taraftan geliyor, oradan geçiyor. Yolun ortasında mesela çizgi yok mesela. Bu arada şimdi süpermarketin birisine girdim. Bu neden bu şekilde asıl diye hep merak ediyordum abi. Bu ağacın kendisiymiş bak. Buradan bu ağacı kesmişler. Banana ağacını bu şekilde getirmişler. Bir tane daldan çıkan muza bakar mısın abi, ne kadar fazla. Efsane. 1 kilo 50 evet. 1 kilosu 50 liraymış abi. Üzüm mesela kilosu 140 lira. Domatesin kilosu 70 lira. Evet, muzumu aldım abi. Şu şekilde 10 parça muza 38 lira verdik. 2 yıl önce daha ucuz diye emin ederim. Maldivler pahalanmış dostlar. Bakın PlayStation 5 gördüm dostlar. İçeriye girip fiyatını soracağım PlayStation 5'in. AirPod'ların son çıkanı 3350 TL'ymiş. Yani girdim içeriye, sordum PlayStation'ın fiyatını. 14.000 rupiymiş. Yani bizim paramız 14.500'e falan geliyor. Ve evet, yolun sonuna geldik dostlar. Gördüğünüz gibi az önce değil, yaklaşık 1 saat oluyor gerçi de 1 saat önce size gösterdiğim sahilin birebir benzerini aynı şekilde buraya da yapmışlar. Yine kapatmışlar, buraya havuz gibi oluşturmuşlar. Şimdi diğer sahilde rüzgar o taraftan estiği için muhtemelen bütün pisliği alıp götürmüştü. Ancak buraya geldiğimiz zaman görüyorsunuz ki şu an burada görüyorsunuz çok fazla dalga yok ve bütün çöpler, ya bu nedir ya? Abi adada yaşıyorsun ve hale bakar mısın? Bok götürüyor. Gerçekten bok götürüyor yani. Şu kumun, şu suyun güzelliğini bu şekilde rezil etmeyi başarabiliyor insanoğlu. Üzücü. Temizlemiyorlar, ilginç. Niye temizlemiyorlar acaba? Buraya da geri dönüşüm için çöp koymuşlar halbuki. Ama insanlar burada balık tutuyorlar. Daha önce Katar'dan üşenmedim, olta getirdim ben buraya. Burada balık tuttum. Bir tane 2 tane böyle farklı
adını bile bilmediğim balıklar tutmuştum. Ondan sonra salmıştım onları. Tabii ne yapacağım, uçağa balıkla gidecek halim yok. Şöyle bir binanın önünden geçiyoruz. Burası da Maldivlerin zenginlerinin, anladığım kadarıyla, yaşadığı bina dostlar. Balkonların büyüklüğüne bakın. Çok büyük balkonlar. Denize sıfır şu şekilde. Güzel güzel mor mor ışıklandırmışlar. Bu arada artık çok acıktım. Yeter, hemen şeye gidiyorum ya. Yemek yemeye gidiyorum. Bak sabahtan beri sadece 3 tane muz. Hatta bir muz daha yiyeyim şimdi. 3 tane muz, bir tane de dondurma yedim abi, bu kadar. Evet dostlar, yemek yemek istediğim yere geldik. Yemeklerimi söyledim gördüğünüz gibi. Buraya ne söyledim? İki tane omlet söyledim dostlar, şu şekilde karışık omlet. 2 tane yumurta söyledim. Bir de ek parata diye bir olayları var. Bizdeki gözleme gibi düşünebilirsiniz, şu şekilde. Gözleme tarzı ekmekleri var adamların. Bu yumurtalı dostlar. Bunun yumurtalısından söyledim. Hindistan yemeği aslına bakarsanız. Hindistan, Sri Lanka, zaten her yer. Buralar hep aynı yerler biliyorsunuz. Burada denize girecektim aslına bakarsanız ama otelde denize girmeye karar verdim artık. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta Philadelphia'dayım. Philadelphia'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her yer yengeç dolu. Oha. Sahilde şu hemen yanımız, korkuttun lan. Evet derken tam muzu çıkarttım dostlar, şöyle bir yere denk geldim. Burası Balık Hali. Balık Hali dostlar burası. Aynı zamanda ileride denizciler, balıkçılar duş alıyorlar abi. Evet, Maldivler adasının, yani Male adasının, Maldivlerin başkenti Male adasının